Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çay demleninceye kadar hazır hale getirebileceğiniz, kıyır kıyır ağızda dağılan nefis tırtıl kurabiye tarifiyle geldim. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Yoğurma kabımıza 150 gram kadar oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ya da margarini alalım. Üzerine bir çay bardağından biraz eksik sıvı yağı ve bir adet yumurtayı ekleyerek karıştıralım. Kullanmış olduğum çay bardağının ölçüsü 100 ml, su bardağının ölçüsü de 200 ml. Su bardağıyla malzemeleri birazdan ekleyeceğim. Evimizde olan klasik su bardaklarından bu da. Üzerine bir su bardağından biraz eksik pudra şekerini ve bir su bardağı nişastayı ekleyelim ve karıştıralım. Ben buğday nişastası ekledim. Elinizde mısır nişastası varsa ondan da ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. İkisi de kullanılabilir. Bu malzemeleri de ekledikten sonra karıştırmaya devam edelim. Artık unu ekleyebiliriz. İlk aşamada ben 1,5 su bardağı kadar un ekledim. Ardından üzerine 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekleyerek spatula ile karıştırmaya devam ettim. 1 paket kabartma tozu kullanmıyorum. 1 tatlı kaşığı yeterli oluyor. Bu malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra kıvamına göre un takviyesine devam edeceğim. Belirttiğim gibi unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben toplamda 2,5 su bardağı kadar unla hamurumu istediğim kıvama getirdim. Spatula ile karıştırırken toplamda 2 su bardağı unu ekledim. Baktım kıvamı biraz daha cıvık. Elimle yoğurmaya geçtikten sonra da yarım su bardağı kadar tekrar un ekledim ve hamurum istediğim kıvama geldi. Sert bir hamur olmamalı. Şekil almaya uygun yumuşak dokulu bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Sizlere yakından kıvamını göstereceğim şimdi. Her şekle girmeye oldukça müsait bir hamur oluyor. Bu hamurla istediğiniz kurabiye tarifini hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her şekle girmeye müsait bir hamur. 3. bardaktan artan un miktarı da bu kadar. Ben şöyle bir tırtıllı aparat vardı. Bu krema başlığı esasında. İçerisine hamurdan bir miktar alıyorum ve elimle ittirerek çıkartıyorum ve elimle kopartıyorum ucunu. Çok kolay bir şekilde şekil verilebiliyor. Dilerseniz bu hamuru elinizle yuvarlayarak şekil verebilirsiniz. Ya da şekilli kurabiye aparatlarıyla şekil verebilirsiniz. Bu şekilde sunumu oldukça şık oluyor bence. Bu kurabiye aparatını milyoncular dahil birçok yerde bulabilirsiniz rahatlıkla. Farklı tariflerde de kullanabileceğiniz bir aparat, elinizin altında bulunmasını öneririm. Şekil verme işlemim bitti. Şöyle yamulan taraflarını elimle düzeltiyorum daha nizami gözükmesi için. Diğer tarafta fırınımı 160 derecede ısıtmıştım. 160 derecelik fırında benim fırınımda toplamda 14 dakikada pişti. Sizler kontrollü bir şekilde pişirin. Hatta benimki bir tık fazla bile pişmiş. Esasında 12-13 dakika daha ideal olacakmış. Gördüğünüz gibi altı bir tık fazla pişmiş. Lezzetinden ödün vermiyor bu kadar fazla pişmesi ama dediğim gibi tam olarak pembeye dönmeden böyle beyaz kalacak şekilde pişirmemiz daha ideal oluyor. Onun için 160 derecelik fırında ortalama 12-13 dakika gibi bir sürede pişmesi ideal olacaktır. Fırın tepsinin altına yağlı kağıt sermedim çünkü kurabiye hamurunun içerisinde fazlaca yağ var ve tepsiye yapışmıyor. Gördüğünüz gibi sıcağı çıktıktan sonra tepsiden alıyorum. Sıcakken kurabiyelere dokunmayın fırından çıkarınca. Biraz soğumasını bekledikten sonra servis tabağına alın. Çünkü fırından çıkar çıkmaz almaya çalışırsanız dağılabilir. Dağılan bir dokusu var kurabiyenin. Ortalama ben 10-15 dakika kadar soğuduktan sonra servis tabağına aldım. Şöyle dokusunu sizlere göstermek istiyorum üzerine pudra şekerini eklemeden. Ağızda dağılan kıyır kıyır bir dokuda gördüğünüz gibi. Ben denediğiniz takdirde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Son olarak üzerine pudra şekeri ekliyorum ve bu şekilde servis ediyorum.
Görüntüsü de lezzeti de tek kelimeyle harika oluyor ve gördüğünüz gibi hazırlaması ve pişmesi çok kısa sürüyor. Çay demleninceye kadar hazır hale getirebileceğiniz bir tarif. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.